Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Olur. Dünya kaç kilometre hızla dönüyor? Ekvatorda 1600 kilometre hızla dönüyor ama tabii ekvatordan kutuplara gidildikçe bu hız yavaşlıyor. Peki biz bu dönüş hızını neden hissetmiyoruz? Aslında bizim hissetmememizin sebebi Newton'un birinci hareket yasasından kaynaklanıyor. Newton bunu şöyle açıklıyor. Hareket eden bir cisim dışarıdan bir kuvvet ya da bir etki olmadığı sürece hareketini devam ettirir. Yani hareket etmeye devam eder. Özü bu. O yüzden de biz insanlar da aslına bakarsan ivmelenmeyi hissedebiliriz. Yani hareketteki herhangi bir değişmeyi, yavaşlamayı ya da hızlanmayı hissedebiliriz ya da bir yön değişikliğini hissedebiliriz. Ama dünya sabit bir hızla döndüğü için bizim bunu hissetmemiz mümkün değil. Ya da biz etrafta böyle savrulan insanlar, uçuşan, havada uçuşan ağaçlar, evler, köpüren denizler görmüyoruz. Bunun da sebebi tüm dünya ile beraber ona bağlı, onun üzerinde olan her şeyin de aynı hızla hareket ediyor olması. Aynı hızla hareket ettiği için ne denizler, ne de insanlar, ne de dünya üzerindeki herhangi bir şey bu dönüşü hissetmiyor. Yani şöyle düşünelim, bilmiyorum uçağa bindiniz mi hiç ama şimdi uçağın içerisindeyseniz ve uçak herhangi bir hız değişimi yapmıyorsa hareket etmediğinize dair kendinizi çok rahat inandırabilirsiniz aslında. Uçağın içerisinde ileriye, geriye, uçağın ön tarafına, arka tarafına, yan tarafına doğru çok rahat hareket ederiz. Uçağın sesini duymasak ve pencereler kapalı olsa biz uçağın hareket ettiğini hissedemeyiz. Ancak uçak bir dönüş alacağı zaman ya da hızını alçalttığı zaman ya da zemine dokunduğu zaman biz uçağın hareket ettiğini hissedebiliriz. Dünyada şöyle bir şey düşünelim. Dünya şu anda çok hızlı hareket ediyor. Dediğim gibi ekvatorda 1600 kilometre ve kutuplara gidildikçe bu hızı azalıyor tabii ki. Aniden durduğunu düşünelim. Çok yüksek hızla giden bir arabanın içerisinde duvara çarpmış gibi biz de büyük ihtimal bir yöne doğru savrulacağız. Eskiden yani dünyanın kendi etrafında döndüğünü bilmediğimiz zamanlarda insanlar doğal olarak dünya merkezli bir evren modeli oluşturmuşlardı ve güneşin, yıldızların, ayın dünyanın etrafında döndüğünü düşünüyorlardı. Ta ki Kopernik'e kadar. Kopernik güneş etrafında döndüğünü kanıtlayana kadar bizler dünyanın dönmediğini, diğer bütün gök cisimlerinin dünyanın etrafında döndüğünü düşünüyorduk. Sebebi bizim dünyanın dönüşünü hissetmiyor oluşumuz. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bu videoyu izleyenler evet dünya kendi etrafında sabit bir hızla dönüyor. Ancak düz bir hat üzerinde ilerlemiyor. Güneşin etrafında elips şeklinde dönüyor. Bu dönmeden dolayı neden biz savrulmuyoruz diye düşünebilir insanlar. Onun da sebebi çok geniş bir elips etrafında dönüyor oluşu ve o ivmeden dolayı, o dönüş hareketinden dolayı biz bunu hissedemiyoruz. Şöyle düşünelim. Diyelim ki dünyanın etrafında arabayla dönme şansınız vardı. Çok yüksek hızlarla dönebilirsiniz diyelim ki dünyanın etrafında arabayla ya da uçakla. Dünyanın etrafında tam bir tur atsanız bile arabanızla siz düz bir yolda ilerlediğinizi zannedersiniz. Çünkü çok büyük bir alan içerisinde hareket ediyorsunuz. Dünyanın da dışa doğru bizi savuramamasının en büyük sebebi çok geniş bir elips çiziyor olması, dar bir açıdan dönmüyor olması. Ayrıca dünyanın dönüş hızı hemen hemen her gün saniyenin 2'si kadar da azalıyor. Ancak dönüş hızının azalması o kadar küçük ki biz bunu hissetmiyoruz zaten. Yani işin özü bizim dünyanın dönüşünü hissetmememizin sebebi dünyanın sabit bir hızla dönüyor olması. Elimizden geldiği kadar da bu tip videolar çekip hem kendimizi geliştirip hem de sizlere daha fazla bilgi aktarmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın, sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin.